Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elimde gördüğünüz bu ayakkabıların yapımını göstereceğim. Ben nubuk ip kullandım. Siz elinizde olan bir ipi de kullanabilirsiniz. 3,5 milimetrelik tığ ve 23-24 numara keçe taban kullandım. Öncelikle tabanın eva kısmı, yani parlak kısmı size bakacak şekilde ortadaki boşluğa tığımızı geçiriyoruz. Bir ilmek alıyoruz. Ve 2 kere daha bu deliğe sık iğne yapıyoruz. Sonraki 4 boşluğa da 3'er sık iğne ile devam ediyoruz. Arkadaşlar, şu burun kısmında 6 tane delik olacak şekilde ayırın. Eğer tabanınız büyükse 8 delik ayırın. 3 tane sağdan 3 tane soldan ayırıyoruz. Buraya kadar ikişerli öreceğiz. Yani her boşluğa 2 sık iğne. 1 2 1 2 Bu 6 boşluğa 3'er tane sık iğne yapacağız. Buradan 4 boşluk ayırıyoruz. Buraya kadar ikişerli öreceğiz. Bu 4 boşluğa üçerli batacağız. 1 2 3 Hemen bu ilmeğimize de batıyoruz. 2 zincir çektiğimiz ilmeği örmüyoruz. Zincirden sonra ilk yaptığımız ilmeğin içerisine batarak kaydırma yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde başlangıç yerine kadar tekli trabzanla örmeye devam edeceğiz. Sadece bu tekniği kullanıyoruz. Bu şekilde 4 sıra daha örmeye devam edin. Yani toplamda 5 sıra örmüş olacağız. Sonrasında burun kısmına geçiyoruz. Sıra ön kısmın yapımına geldi. Burada 6 tane ilmeğe 3'er tane batmıştık. Bu 6 ilmeğin hemen ikincisine ortasından hizalayarak denk gelen ilmeğe
yer belirleyicimizi takıyoruz. Bu taraftan ikincisine de aynı şekilde ortalayarak denk gelen ilmeğe yer belirleyicimizi takıyoruz. Bu 10 ilmeği ipimizi bu şekilde tutarak iç lobuna tığımızı takarak bir ilmek alıyoruz. Hemen yanındakinin de iç lobuna tığımızı takarak bir ilmek alıyoruz. Yer belirleyiciye kadar bu şekilde ilmekler alarak ilerleyeceğiz. Hep iç lobdan alacaksınız. Bir, iki, 9, 10. 10 tane ilmeğimiz oldu. Burada ilkinden tekli çıkıyoruz. Diğerlerinden tığdaki ile birlikte ikili çıkıyoruz. Bunu biraz genişletiyoruz. Parmağımıza takıyoruz. Hemen yanındaki ilmeğe iç lobuna tığımızı takarak bu ilmeği içerisinden geçiriyoruz. Hemen şu ilmeğe tığımızı takarak şu üstteki kemerlere gireceğiz. 2 3 9. Bir sonraki ilmeğin iç lobuna bu şekilde batarak ilmek alıyoruz. Burada ikili olarak çıkacağız. 1 2 3 9 10. Yine aynı şekilde burayı genişletiyoruz. Parmağımıza takıyoruz. Hemen sonraki ilmeğin iç lobuna takarak geçiriyoruz. Hemen şu ilmeğe bakın bitişiğindeki değil bir sonrakine 1 2 3 9. Bir sonraki ilmeğin iç lobuna girerek yine ikişerli olarak çıkacağız. Parmağımıza takıyoruz. Hemen buraya. Birinciye değil, ikinciye. Bir sonraki ilmeğe 10.
Arkadaşlar 4 sıra ördük. 8. sıraya kadar aynı şekilde devam edin. Şimdi 8. sırayı öreceğiz. Bir tane zincir çekiyoruz. Sonrasında bu ilmeğe bağlıyoruz. Artık şu ilmekten devam edeceğiz. Hani normalde ikinciden başlıyorduk. Burada bundan başlıyoruz. 1 2 3 10. Sıradaki ilmeğimize giriyoruz. 11. Önceki sıralarda yaptığımız gibi artık sadece kaydırmayla bağlayarak birinciye değil ikinciye girerek 1 2 3 4 5 bir sonraki ilmeğe bağlıyoruz. İkili çıkıyoruz. Arkadaşlar 18. sıraya kadar artık bu şekilde öreceğiz. 18. sıramızda tamamladık. Bu ilmeğimizi hemen buradan geçiriyoruz. Bu yuvadan. Ve bir zincir çekiyoruz. Sık iğnelerle buraya kadar devam edeceğiz. Bir, iki, üç, hemen şuraya bir kaydırma yapıyoruz. İpimizi keselim. Kestiğimiz ipi dibinden geçirerek düğüm atıyoruz. Herhangi bir yerden geçirerek ipimizi gizliyoruz. Son adımımıza da geldik. Burada hemen buradan bir ilmek alıyoruz. Çakma sık iğnelerle örmeye devam ediyoruz. Buraya kadar çakma sık iğneyle örmeye devam edin. Burada hemen şuradan bakın şu ikisini alacağız. 1 2. Bir kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Çakma sık iğnelerle örmeye devam edeceğiz. Son kemerin üzerine de çakma sık iğne yaparak batıyoruz.
ve bir zincir çekerek hemen şuraya bir kaydırma yapıyoruz. Ve hemen dibine birkaç düğüm atarak sabitleştiriyoruz. İpimizi gizleyelim. Sıra geldi etiket dikimine. Ben kendi etiketimi yapacağım. Eğer sizin etiketiniz yoksa bu etiketlerden alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.